Herkese yeniden merhaba. Örgü atölyemize hoş geldiniz. Bugün birlikte bu şirin tokaları öreceğiz. Çok zahmetsiz ve çok keyifli bir proje. Eminim ki siz de kolaylıkla örebileceksiniz. Bu tokaları örebilmek için beğendiğiniz dokudaki bütün iplikleri kullanabilirsiniz. Yaptığınız bir projeden arta kalan parçaları kullanabilirsiniz. Hem onları da bir şekilde değerlendirmiş olursunuz ve bence çok da keyifli olur. Şimdi ben size iki farklı model anlatacağım. Biri haroşa ile örülmüş, diğeri normal düz örgüyle örülmüş. Bu tokaları İlmek atmayı, düz örgü ve ters örgüyü bilen herkes rahatlıkla yapabilir. Hiçbir zorluğu yok gerçekten. Gerekli olan malzemelerden bahsedecek olursam, hoşunuza giden, dokusunu beğendiğiniz herhangi bir iplik olabilir. Ona uygun kalınlıkta bir şişiniz olması gerekiyor. İçerisine lastik olarak ben bebe lastiği kullandım. Şöyle esnek ve çok sert olmayan bebe lastiklerinden kullandım. Bunun haricinde normal bir lastik saç tokası da kullanabilirsiniz. İki farklı model göstermek istedim. Birinde haroşa ördük, diğerinde normal düz örgü ördük. Örgü işlemi bittikten sonra bir dikiş işlemi yapıyoruz lastiğin etrafında. En sondaki dikiş için iki farklı teknik gösterdim. Hangisi rahatınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Sarı tokanın kapama işlemi için yine bu ipliğe uygun kalınlıkta bir tığ kullandım. Kullandığım ipliklerin renk kodlarını, kullandığım şişin kalınlığını vesaire video içerisinde zaten vereceğim. Gerekli bilgilendirmeleri yaptığıma göre artık tokaların yapımına başlayabiliriz. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi ilk olarak buradaki mor tokanın yapımını göstereceğim. Bu tokayı örebilmek için Nako'nun Kaliko simli kalitesinden kullandım. Pamuk içerikli olduğu için tüylenme yapmayan bir ipliktir. Aynı zamanda aralarda simleri olduğu için de gayet hoş bir görüntü elde etmiş olduk. Nako'nun bu ipliğini çok beğeniyorum. Özellikle bebek kıyafetlerinin örümü, kazak, hırka, tulum gibi şeyler örecekseniz çok güzel oluyor. Bunu da tavsiye etmiş olayım. Gerçekten çok beğendiğim bir iplik kendisi. Yine tokamı örerken 4 milimlik misinalı şiş kullandım. Misinalı şiş kullanmanıza gerek yok. Ben sadece bu 60 santim uzun olduğu için ilmeklerim de içine tam olarak sığdığı için bunu kullandım. Normal şiş de kullanabilirsiniz. Teknik olarak aynı yöntemle örüyoruz. Döne döne örmeyeceğim yani. Şişime 150 ilmek atarak başladım. Dümdüz bir şekilde haroşa örerek devam ettim. İlmek atma kısmını göstereyim. Düğüm atarak başlıyorum. Eğer ilmek oluşturmayı bilmiyorsanız kanalımızda videoları mevcut. Onları izleyerek de şiş örgüsünü çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Toplam 150 tane ilmek oluşturuyorum şişimin üzerine. Ben burada 50 tane ilmek oluşturuyorum ama siz 150 tane ilmek oluşturuyorsunuz ve bu şişin tamamını ilmeklerle dolduruyorsunuz. Bittikten sonra uzunluk olarak 60-70 santimlik bir modeliniz olacak. Ben sadece buradaki mantığı anlamanız için ve videoda çok fazla uzamasın diye düşündüğüm için 50 tane ilmek attım. 7-8 milimlik şişe uygun ipliğiniz varsa 70-80 tane ilmek atsanız yeterlidir. Şimdi burada nasıl ördüğümden ve dikkat etmeniz gereken bir iki kısımdan bahsedeceğim. Bu tokayı örmek için haroşa yöntemini kullandım. İsterseniz düz örgü örebilirsiniz, isterseniz pirinç örgü örebilirsiniz veya motif bile yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Normalde şiş örgüsü yaparken genelde ilk ilmeği boş olarak alırlar, o şekilde örerler. Ben dikişlerin daha düzgün görünmesini istediğim için boş olarak almayacağım. Normal düz örgü örer gibi öreceğim. Her sıra düz örgü örülüyor haroşada. Motifin düz örgü olmasını istiyorsanız bir sıra düz, bir sıra ters örgü öreceksiniz. Şöyle normal düz örgü örüyorum. ...150 tane ilmeğiniz var olarak sayıyorum. Bitirdiniz. Şöyle dönüyorum. Yine buradan düz örgü öreceğim.
Her sıra düz ördüğünüz zaman haroşa motifi oluşuyor. Bir sıra düz, bir sıra ters örgü yaparsanız düz örgü motifiniz oluşur. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Sonraki sırada düz ördüğünüzü ters, tersi düz örerseniz de pirinç örgü modeli oluşmuş oluyor. Şimdi ben başlarken ilk ilmeği de düz ördüm. Dediğim gibi boş almadım. Dikkat etmeniz gereken ikinci nokta buydu. Başka da bir püf noktası yok. Gayet düz bir şekilde ilerliyorsunuz. Her sırada düz ördüğünüz için motif kolayca ilerliyor. Bitiş kısmına yaklaştıktan sonra videoya devam edeceğim. O zamana kadar 150 tane ilmeğinizi sürekli her sırada düz örerek devam ediyorsunuz. Sıra başında da birinci ilmeği de düz örerek devam ediyorsunuz. Uzunluk olarak yaklaşık 10 santim kadar ördüm. Sıra sayısı olarak da şöyle hesaplıyorum. Örgü modelim haroşa olduğu için dişlerini sayıp, şuradaki dişleri sayıp 2 ile çarpacağım. 24 diş ördüm. Sıra olarak da 48 sıra örmüş oldum. Şimdi kapatma işlemini yapacağız. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Daha sonra arkadaki ilmeğimi alıp bu şekilde üzerinden atlatıyorum ve ilmek sayımı düşürmüş oluyorum. Bir sonrakini örüyorum. Arkadaki ilmeği alıp öndekinin üstünden atlatıyorum. Bir yandan şu ipliği çekiştirin, daha rahat atlatırsınız. Ördüm. Şunu çekiyorum, üstünden atlatıyorum. Bu şekilde ilmeklerim kapanmış oluyor. Ve kapama işlemini tamamladım. Şöyle bir çekiyorum. Şöyle uzunca bir ip bırakacağım dikiş işlemini yapmak için. Parçamı ikiye katlıyorum. Şimdi bu iki parçayı birbirine dikeceğim, ancak başından ve sonundan şöyle yaklaşık 5 santim kadar mesafe bırakacağım. Şuradan başlayacağım dikmeye. Geleceğim. En son burada da 5 santimlik mesafe bırakacağım. Buraya kadar dikeceğim. Daha sonra içerisine lastik geçireceğiz. Dikiş işlemi için şöyle ucu çok sivri olmayan herhangi bir iğne kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan bir yerden başlayacağım için ipliğim burada. Birazcık ipimi yürüteceğim buraya kadar. Daha sonra dikme işlemine başlayacağım. Yürütme işlemimi tamamladım. Şimdi birbirine dikeceğim. Bir ilmek buradan, bir ilmek buradan alarak ikisini birbirine dikiyorum. Son 5 santim kalana kadar bu şekilde birbirine dikmeye devam ediyorum. Dikiş işlemini tamamladım. Şimdi bu noktadan sonra örgümü düz yüzüne çevireceğim. Buradaki ipliği kesmiyorum. Daha sonra açık kalan yerleri bununla dikeceğiz. Dikişler bu şekilde görünüyor. Diğer tarafı beğendiyseniz eğer çevirmeden de devam edebilirsiniz. Şu iki parçayı
Şöyle birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Başlangıçtaki ipliğimi birazcık daha uzun kesseydim bu ikisini bu iplikle dikebilirdim. Aklınızda bulunsun. Daha uzun keserseniz daha iyi olur burayı dikmek için. Şurada bir yerde düğümleyelim. Bir tane buradan, bir tane buradan ilmek alarak böyle karşılıklı ilmekleri yine dikeceğiz aynı yöntemle. Şöyle başlayayım. Şuraya bir düğüm atıyorum ve ipliğimi keseceğim. ...30 santim kadar bir bebe lastiği kestim. Lastiği tokanın içerisinden geçirmemiz gerekiyor. Bunun için 2 tane çengelli iğneye ihtiyacımız olacak. Şöyle birini bir uca takıyorum. Diğerini tokaya iliştiriyorum. Daha sonra bu parçayı içeriden yürütüyorum. Çengelli iğneleri çıkardım ve iki ucu birbirine bağlayacağım. Burada ne kadar geniş olmasını istiyorsanız o şekilde ayarlama yapın ve birbirine bağlayın. Fazla parçaları da içeride saklayabilirim. Şimdi daha önce bıraktığımız uzun parçaya iğnemizi geçirerek açık olan yerleri kapatacağım. Aynı dikiş yöntemini kullanarak devam ediyorum. Şuraya son bir düğüm atacağım. Kalan parçamı şöyle tokanın içerisinde gizleyeceğim. Buradan çıkardım, azıcık çektim. Ve gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde tokamızı tamamlamış olduk. Yine aynı mantıkla bir de düz örgüyle göstermek istiyorum. Nako Lame Fine kullandım bunun için. Burada kullandığım iplikten birazcık daha ince, hatta yarısı kadar ince diyebilirim. Ama yine aynı numara, yani 4 milimlik şiş kullanarak ördüm. Bununla ördüğünüz örgüler biraz elastik yapıda oluyor. Çok güzel bir dokusu oluyor. Hatta ördüğüm kısmını göstereyim size. Şöyle. Dokusunu çok beğendim. Tülerme yapmıyor. Tam olarak saç tokasına uygun bir iplik olduğunu düşünüyorum. Hem de aralarda simler var. Bu da hoş bir görüntü kazandırıyor. Bu iplikle örmek de çok keyifliydi. İçerik olarak %96 premium akrilik, %4'ü de zaten simden oluşuyor. Renk kodumuz da buradaki gibi. 2,5-3 milimlik şişler öneriliyor. Ben birazcık daha salaş durmasını istediğim için 4 milim kalınlığında şiş kullandım. 4 milim kalınlığında herhangi bir şişle örebilirsiniz. Yine misinalı şiş kullandım. Toplam ilmek sayım yine 150 tane. Burada da 28 sıra boyunca düz örgü ördüm. Bir sıra düz, arka tarafa geçtiğimde ters örgü ördüm. Bu motif oluştu. Zaten şiş örgüsü bilenler bu modeli rahatlıkla çıkarabilecektir. Bir önceki tokada gösterdiğim gibi kapatma işlemi yapıyoruz. Bu arada ön yüzde ve arka yüzde her sırada ilk ilmeğimi ters aldım. Boş bir şekilde aldım örmeden. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi şöyle 2 tane ördüm. Arkadaki ilmeği öndekinin üstünden atlatıyorum.
Böylece ilmeklerimizi kapatmış oluyoruz. Ve kapatma işlemimi tamamladım. Yine buralarda dikiş yapacağımız için ne olur ne olmaz diye birazcık uzun ip bırakıyorum. Daha sonra bu ip sayesinde dikişlerimizi yapacağız. Bu tokanın yapımında kullandığım bütün dikiş tekniklerinin birebir aynısını bunda da kullanabilirsiniz. Yine böyle bir toka elde etmiş olursunuz. Ben bu sefer daha farklı bir kapatma tekniği göstermek istiyorum. Onun için şöyle yapacağız. Yine 30 santime yakın bir bebe lastiği parçası keseceğim. Elinizde lastik toka varsa onunla çok daha güzel olacaktır. Şöyle buradan kesiyorum. Normalde buradaki ipliğe iğne geçirerek dikişinizi yapabilirsiniz. Şuradaki örgüleri birleştirerek dikeceksiniz. Farklılık olsun istediğim için ben tığ kullanacağım. 2-2,5-3 milim arasında bir tığ seçebilirsiniz. Şöyle en uçtan batırıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Bakın bu iki ilmeği alıyorum. Şu ilmeğe batırıyorum. Arkada da tam karşısına denk gelen ilmeğe batırıyorum. Çekiyorum. Sık iğne oluşturuyorum yani. Şu kısım çok sıkı oluyorsa bir tane de fazladan zincir çekebilirsiniz. Bitirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkıyorum. Tığla diktiğimiz için şöyle ters yüzde bir çıkıntı oluştu gördüğünüz gibi. Ben bunun dışarıdan görünmesini istiyorum. Yani şöyle katladığım zaman bu ikisini dış yüzden birleştireceğim tığla. Orada farklı bir motif oluşacak. Bunu istemiyorsanız normal iğne iplikle dikişinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun içine koyuyorum ve bu ikisini birbirine katlıyorum. Sanırım buradaki iplikler yeterli gelmeyecek. O yüzden bunları şöyle çok dibinden kesmemek kaydıyla şöyle kesiyorum ve örgünün içine yerleştiriyorum. Şimdi yumağımdan iplik alıyorum ve buradaki parçayı da içine yerleştirerek başlayacağım. İki ucu birbirine birleştirdik. Tığımı batırıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Örgü ilerledikçe şöyle lastiği içeri doğru alın. Yani şu iki parçanın arasına yerleştirerek ilerleyin. Ördükçe bu kısım büzüşecek ve toka formunu alacak. Sık iğnelerimi çok sıkı yapmıyorum. Göz kararı batırsanız da olur. Yakın yerlere batırın yeter ki. Ve son kısma geldim. Şöyle birazcık daha ilerliyorum. İlk yaptığım sık iğneye şöyle bağlıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bir tane de zincir çektim. Ve burayı düğümlüyorum.
Buradaki fazlalık ipliği de şöyle tığı herhangi bir yere batırarak çekeceğim. Ve tokalarımız hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik bir projeydi. Hem de sonuçtan oldukça memnun kaldım. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.